Merhaba oksijenlerim, kanalıma tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomun konusu çekim yasası ve enerji. Aşağıdaki mesaj kısmında bu sıralamayı görebilirsiniz. Aynı zamanda da mesaj yazarak bana bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Sinir bilimciler çekim yasasının var olduğunu savunuyorlar. Hepimizin arzuladığımız hayatı yaratma gücüne sahip olduğumuzu diyorlar. Sizin dediğinizi inanmıyorum diyen oksijenleri duyar gibiyim. Ama gerçekten inanın bütün dünya bu gizemin peşinde. Peki bu çekim yasasını kendi hayatımıza nasıl geçirebiliriz? Bazılarınız belki biliyordur ama bilmeyen oksijenleri bilgilendirmek istiyorum. 2006'da yayınlanan The Secret kitabını okumuş olabilirsiniz veya duymuşsunuzdur. Hatta şu anda bu kitabın filmlendirilmiş halini Netflix'ten de izleyebilirsiniz. Belki de bazılarınız bunun doğru olmadığını bile düşünebilir. Bu kitabın çıktığı yılda bile bilim insanları aynı o inanmayan kişiler gibi bu teoriyi çabuk yok etme çabalarındaydı. Neden mi? Çünkü daha önceki teorilerine uymuyordu diye. Onun için bu çekim yasası alanını bilim olarak görmek istemiyorlardı. Yani sözde bilim olarak görüyorlardı. Ama maalesef yok edemediler. Bu yasa bir gerçek. Yani var olan fakat görünmeyen manyetik bir alanda yaşadığımız bir gerçek. Artık bilim bile bunun doğru olduğunu kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Kuantum fizik ile kanıtladı. Kuantum fizika hakkında bu tür bilgileri her yerde ulaşabilirsiniz. Ve bu alanı düşüncelerimizle yani rezonans ile titreşim frekansları aynı ayarda yaparsak bu alanda kendimiz bile bu alandan faydalanabiliriz. Kuantum fizika hakkında bu tür bilgilere her yerden ulaşabilirsiniz. Ve bu alanı düşüncelerimizle yani rezonans ile titreşim frekansları aynı ayarda yaparsak bu alanı kendimize bile bir faydalı hale getirebiliriz. İşte oksijenlerim. Benim bu kanalımda insanları bilgilendirerek bu amaçlı videolar yaptığımı size bildirmek istiyorum. Söylediklerim hepsi kulağa çok etkileyici geliyor. Ancak çekim yasasını ilk keşfedildiğinde o dönemin bilim insanları içinde tamamen inandırıcı değildi. Reddedenler bile vardı. Yani o zamanlar bilimin düşündüğü buydu. Yine de bu çekim yasasının olmadığı anlamına gelmez. Bu çekim yasasını uygulamak için tezahür etmek lazım. Tezahür ettirmek bir şeyi gerçekleştireceğimizi söylemenin başka bir yoludur. Çekim yasasını anlamak için gerçekten kuantum fiziğini anlamanıza gerek yok. Benim bu videolarımda verdiğim bilgilerle bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Benim bu alanı insanlara yaymam içten gelen bir motivasyondan kaynaklanıyor. Hatta şöyle diyeyim, kendim eğitimle uğraştığım için önce zor konuları kolaylaştırıp 6 yaşındaki bir çocuğa anlamasını sağlayabildiğimde bunun herkesin anlayabileceği düşüncesiyle videolarımı hazırlıyorum. Titreşim yasası ve çekim yasası hakkında biraz tarihi size anlatmak istiyorum. O zaman daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Düşünen oksijenler. Verdiğim bu tarih üzerinden kendiniz de araştırabilirsiniz. Çünkü isimler veriyorum. O isim aracılığıyla kendi bilgilerinizi daha geniş kapsamlı yapabilirsiniz. Max Planck bu yasa hakkında yani enerjiden inşa edilmiş bir evren olduğunu ispatlayarak geçtiğimiz asır bu teori ile Nobel ödülü kazanmıştı. Buna rağmen hala birçok insanın bu çekim yasasına inanmıyor. Hatta şöyle diyorlar, görmezsem inanamam.
Ben de çok basit örnek veriyorum. Eğer böyle olmasaydı şu anda internet bağlantınız olmazdı. Şu anda beni göremezdiniz. E-posta alıp gönderemezdiniz. Hepimizin bir cep telefonu olmazdı. WhatsApp ile iletişim kuramazdınız. SMS ile mesaj yazamazdınız. Size sorarım. Nasıl oluyor da SMS atabiliyorsunuz? Hiç düşündünüz mü bunu? Çok basit. İşte bu kuantum fiziği ile oluşuyor. Bu enerji ile ilgili, her şeyin enerjiden, çünkü dalgalar dünyasında yaşadığımızın bir kanıtı. Artık en azından çoğumuz her şeyin enerji olduğunu biliyor. Siz bile enerjiden oluşuyorsunuz. Maddenin en küçük parçası atom aslında bir olasılık dalgasından veya potansiyel dalgasından başka bir şey değildir. Yalnızca bir gözlemci olduğunda fiziksel olarak görünür hale gelen bir potansiyel. Bunlar ve diğer birçok keşifler giderek daha fazla insanın dünyaya farklı bir perspektiften görmesine yol açtı. Nüfusun büyük çoğunluğu hale Newton'un gerçeklik modeline göre yaşıyor. İnsanlar sebep ve sonuç üzerinden düşünüyorlar. Örneğin, yeterince sıkı çalışırsam otomatik olarak başarılı olacağım. Yeterince param olursa mutlu olacağım gibi düşünceleri var. Eğer ben ... o zaman yapacağım ... ama ya her şey farklıysa, ya bir sonuca neden olmaya gelirse, ya bir gözlemci olarak yarattıklarınızı etkileyebiliyorsanız, işte bunu bu kanalda sizlere öğreteceğim. Bu kuantum gerçeklik modelini hayatınıza nasıl etkili hale getireceğinizi öğreteceğim. Çoğumuz Einstein'ın görsellik teorisini, yasasını tanıyordur. Max Planck ise Einstein'ın meslektaşı ve aynı zamanda aynı çağda yaşıyordu. Max Planck bildiğimiz gibi modern fiziğin kurucusu, yani babası idi. Kuantum fiziği araştırması için Nobel ödülü kazanmıştı. Einstein ise bu yasayı bir üst aşamaya taşımıştı. Max Planck'ın deyimiyle madde gördüğümüz sadece %0,0000,1 maddesidir. Gerisi ise antimaddedir. Yani görmediğimizdir. Örneğin internet bağlantınız var. Mail atabilirsiniz. Cep telefonunuz var. WhatsApp üzerinden kısa mesajlar gönderebiliyorsunuz. Diğer bir deyişle tüm dalgalar seyahat ediyor. Bu da enerji sayesinde. Bugün ise bu yasayla nasıl çalışacağımızın ilk evrensel yasasını sizlerle paylaşacağım. Gerisi diğer videolarımda takip ederseniz bu yasayı daha farklı bir şekilde, detaylı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Yine kişisel gelişim videolarımda olduğu gibi videolarımın izlenme sırası önemlidir. Çekim yasasını anlamak istiyorsak biraz daha farklı bilim insanlarını da bir araştıralım. Newton'un haklı olduğu ama teorisi bir bütün olmadığını biliyoruz. Newton yıldızların, gezegenlerin yörüngesini tahmin etmesini öngörebilirdi. Ağaçtan bir elma düşürdüğünde onun nereye düşeceğini tam olarak biliyordu. Bu tür dersleri fizikte de zaten görmüştük. Etki ve tepki yasasını incelediğimiz zamanları çok iyi hatırlıyorum. Bu bir Newton teorisi idi ama tam değil. Eksikleri olan bir teoriydi. Hala bunu doğru teori olarak gören pek çok insan olması garip değil mi sizce de? Peki çekim yasasını hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Size anlattıklarımı sadece yapmak yeterli değil. Sadece azim ve sık çalışma da yetmiyor. Bu tür çalışmayı okulda da öğreniyorsunuz. Bu en zor yoldur. Kendi enerjinizle zekayı etkileştirin. Size bu hafta vermek istediğim ilk anahtar bu. Bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Frekanslar ve titreşimlerle bilinçli olarak ilgilenerek. Çünkü o enerji alanı oradadır. Aslında bu birçok kişiye sihirli geliyor ama değil. Bir enerji alanı varsa o enerji alanından
fikirleri indirebiliriz. Bunu IQ'nüzle yaparsınız. IQ deyince sadece üstün zekalı insanların yapabileceği bir şey değil bu. Yani bu bütünün küçük bir yüzdesi. Zekanın en önemlisi ise EQ, yani duygusal zeka. Ve bu neredeyse bilinçaltımızın %95'i. Kişisel gelişim videolarımda NLP ile olumsuz duygularınızı, bilinçaltınızın deneyimlerini nasıl yeniden programladığınızı size anlatmıştım. Onu uyguladıysanız o halde çekim yasası ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Gelecek haftaki videoma hazırlık için iyi çalışın. Ne istediğinize dair fikirlerinizi not edin. Bu başlangıcın ilk bölümü. Sorularınız olursa aşağıdaki mesaj kısmından bana ulaşabilirsiniz. Veyahut da farklı insanların sorularınızı okumasını istemiyorsanız yine aşağıda e-posta ile bana ulaşabilirsiniz. Sevgili oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki çekim yasası videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.